Japon nasıl ana dili gibi Türkçe konuşur? Bayağı bizden biri gibi konuşuyor. Nevşehir'de okula gittin. Aynen ne, öyle. ne okuluydu? Bildiğin normal okul abi, ilkokul. İlkokul mu? İlkokul aynen. Ne işin var oğlum ilkokulda? Ne bileyim lan ben. Bir Japon olarak ne zor geliyor sana burada? Hala alışamadım anasını sattım. PKK'lılar falan var işte. Onlarla bayağı it dalaşına falan girdiğimiz için. Ne düşünüyorsun bu Japonlardaki içe kapanıklık, yalnızlık, kendilerini böyle bir dışa açamama? Çocukluktan gelen, hani anne babadan görülen, bir de okulda da var bu aynı şey. Adamın esnemesi bile Türkçe küfürlü ya. Pay yapalım. Vay. Oy kuzum vay ya. Oy kuzum. Şifa bunlar ya. Baksana tam Türk gibi yiyor ya. Japonya'da yaşıyorsun. Bir Türk gibi bizdeki ekonomik zorluğu bayağı dert ediyorsun. Niye mesela? Niye dert ediyorsun? Abi hayatımda önemli bir yeri var şu an Türkiye'nin. 6 sene orada kalmışım. Çocukluğum orada geçmiş. İkinci ülkem gibi ekonomik olarak pek iyi sayılmaz. Ben de üzülüyorum yani. Türkçe konuşan bir Japon Tokyo'ya geldi. Çalışmak zorunda, ekmek parası lazım çünkü o bir Japon. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Tokyo'dayız, Shinjuku'dayız. Ukrayna arkadaşlarla protesto yapıyoruz. Evet, burada hep bir şeyler oluyor. Videonun başlığından da göreceğiniz üzere bugün sizi Japonya'da diyeyim enteresan birisiyle tanıştıracağım. Şurada bekliyor. Burada bekliyor. Yuhei-san. Evet. Konnichiwa. Merhaba. Ne diyeyim aga ya? Nasıl bir giriş yapıyor? Bugünkü konuğumuz ana dili gibi Japonca diyecektim. Ana dili gibi Türkçe konuşan Japonca Yuhei. da konuşurum istersen yani. O da sıkıntı yok Evet, yani. Japon olduğun için. Yani. Ana dili gibi Türkçe konuşan Yuhei-san diyeceğim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, hoş bulduk. Yuhei ile ilgili şöyle bir durum var. Hemen anlayacağınız üzere bayağı bizden biri gibi konuşuyor. Yabancılar Türkçe konuşur. Onda bir aynen. sorun yok. Ama sen bayağı bizim gibi konuşuyorsun. Öyle mi acep? Acep. Bir Japonca. Hangi yabancı acep diyor? Bir küfür ediyor. Bir küfür ediyor. Duymanız lazım. Son derece doğal bir Japon. Belki de Japonya'da ender rastlanabilecek bir tür diyecektim de bir arkadaşımız O kadar da değil abi. bayağı eğlenceli, komik, Twitch'te yayınlar yapan, Tokyo'ya yeni taşınan bir arkadaşımız. Sen buraları biliyor musun Yuhei? Sen daha iyi bilin abi ya. Tokyo'ya yeni taşındın. Şöyle yürüyelim seninle. Seni bir Kabukicho genel evlerinin oraya bir götüreyim. Götür beni abi, götür. Götürme ha ciddi. Çok değişik tipler var bak mesela şu an ben görüyorum da yani siz göremiyorsunuz kameradan. Abi cidden hani bu normal yani bu normal Japonya değil hani mesela. Benim bildiğim. Tokyo çok değişik bir yer abi ya. Bak benim yaşadığım yerde böyle şeyler yok. Bu kadar insan yok ilk başta zaten de. Kyushu bölgesinden, Miyazaki şehrinden. Orada yaşıyordum da normalde işte Shizuoka. Sen Atami'ye falan da gittiydin hatta. Aynen evet. oranın civarlarında yaşıyordum ben. Orada da böyle değil mesela sen bilirsin ya. Bana aslında oralar da biraz daha hitap ediyor. Yeşillikler, meşillikler, yeşillik daha iyi Fuji'den aga ya, dolayı. vallahi bak. Benim özellikle bugün bu videoda sizlere de göstermek istediğim, anlatmak istediğim bir Japon nasıl ana dili gibi Türkçe konuşur, neden konuşur, Merdiven var abi dikkat. niçin konuşur. Niçin konuşur? Acaba neden? Yemek yemeye gideceğiz. Biraz Yuhei'yi konuşturacağız. Yuhei biz tersten gitmiyoruz değil mi? Sen Japonsun, iyi bilirsin. Bak şuradan dümdüz gideceksin abi. Caminin orada sağa döneceksin. Çok kalabalık. Aynen ya. Şimdi Yuhei, Tokyo gördüğün gibi bu şekilde kalabalık. Evet. Boş yer bulman imkansız. Özellikle Shinjuku gibi bir yerde, hele ki bu saatte. Aynen saat 5 abi şu an. Tam iş çıkışı. Dünyanın en kalabalık. Pardon abi. Sen sürekli küfür edeceksin herhalde. Yok. Ha, Yuhei bak. Şey yapmışlar. Japon oldukları belli. Robot yapmışlar. Vallahi Japonca derdim olmayacak bugün. Yuhei'den bazı şeyleri çevirmesini rahatlıkla isteyebilirim ama İngilizce'de İngilizce yazıyorlarmış. yazıyor zaten. Burası internasyonel bir şehir kardeşim yani şimdi. Öyle sadece Japonya bulamazsın yani. Evet, bazı yerlerde değil, çoğu yerde ben Yuhei'nin konuşmasını yani sempatik bulduğum için biraz şaşkınlıkla muhabbet etmiş olacağım. Zaten videoda da anlayacaksınız. Bayağı bizden biri gibi konuşuyor. Ona normal geliyor. Daha detaylarına ineceğiz. Gençler ne yapıyorsunuz? Konnichiwa. Bunlar mı yapmış bunu? Sanmıyorum abi elinde pankartla. Gözlüklü yapmış olabilir. Onda robot yapan bir tip var yani, benziyor. Abi stereotipleri şey yapma bak bildiğin bunlar konuşuyor abi ya değil. Konuşuyor mu? Bence bu bir yerde Aynen bak bir yerde bir adam burada bak arkada böyle. canlı yayın Aynen, gibi aynen bir bak. şey yapıyor. Bak buraya Bak powerbank şurada falan kamera koymuş. var ayrıca bak görüyor musun? Orada da kamera var, şurada da kamera var. Doğru. Vallahi bak bizi dikizliyorlar anasını satayım. Japonya'da olunca tabii elektronik eşya Vallahi alım, bak. satım su gibi gidiyor. Ne yapıyor ya? Ne bileyim ben. ピノンっていう、はい、観察して
İnsanlara şey diyorum diyor. Sen çeviriyor musun? Sen daha iyi çevirirsin. Bilmiyorum, ben insanlara bakıyorum diyor. Buradaki hani ortama alışmaya çalışıyorum falan pişman işte öyle şeyler diyor da. Birbirinin projesi işte. Arçelik vardı. Arçelik Aynen, robotları vardı. bilirim. Şey var böyle. Arçelik'in kız versiyonu vardı bir de şöyle. He. Onu nereden biliyorsun? O bizde. Abi bizim o ya. Baksana kızlar mızlar geldi yüreğin arkasına. Annesiyle geldi. Dur abi çekilek ya. Onların da işi gücü vardır. Da yokmuş. Gidelim. Bu yavaş konuşuyor. Aynen bizim. Bunlardan sıra gelene kadar Aynen. biz başka robotlar buluruz burada. Neydi Arçelik çevik miydi ya? O Arçelik'in robotu. Arçelik mi? Vallahi Çevik bilmiyorum. bir şey vardı, bir ismi vardı da Yani bilmiyorum. senin benden daha iyi hatırlama. Benim çocukluğumun oyuncağı ama bir Japon'un daha iyi hatırlaması Yok abi bana beni de Japon deyip şaşırtıyor. geçmeyeceksin aga vallahi bak. Sende böyle gün yüzüne çıkmamış cevher bir şeyler var. Onu seziyorum. Çıkarma beni ne olur. Ben önce seni bir tanımak istiyorum. Olur abi. Ben bu arada Yühe ile ilk kez tanışıyorum. Twitch'ten canlı yayın yaptığı zamanlar şuraya bir yere koyacağım. Takip edersiniz. Twitch'tesin değil mi? Evet abi. Kick'te falan değilsin. Ya kike daha geçmedi. Geçmedi. Geçerik ya abi. Neydi kanalın adı Twitch'te? Türkçe konuşan Japon yazıyorsun abi çıkıyor. Türkçe konuşan Japon diye Twitch'te aratırsanız ben de koyacağım aşağı linkine. Bakabilirsiniz. Aynen Zaten öyle. Türkçe konuşuyor. Kanalın adından da anlayacağınız üzere. Öncelikle geçmişe gitmek istiyorum. Olur abi. Olur abi gidek yani. Olur. Türkçeyi nerede nasıl öğrendin? Dikkat et abi ağaç var. Türkçeyi nerede öğrendim? Nerede öğrendim lan ben? Türkiye'ye gittim işte. İlk başta bildiğim şey merhabaydı zaten. Türkiye'de okula gitmedin. Yok gittim Türkiye. Yani normal okula gittim işte. Yerel okula Okey, gittim. neresi orası? Nasıl yani? Nerede gittin yani? okula? Nevşehir Avanos. Avanos'ta bir okul vardı abi. Ha, Nevşehir'de bir okula gittin. Aynen ne, öyle. ne okuluydu? Bildiğin normal okul abi ilkokul. İlkokul mu? İlkokul aynen. Ne işin var oğlum ilkokulda? Ne bileyim lan ben. Peder git dedi gönderdi işte. Üvey peder işte. Kafada kuramadım. Şimdi sen burası dur kafam karıştı. Dur. İstiyorsan kes buraları da. Hani Ya- bir kafanda şey derlersin. Benim kafamda kuramadığım ulan bu acaba orada Japonları gezdirirken okula mı gitti bir dönem öyle bir iş mi yaptı? Ben de ters köşe oldum. Adam ilkokula gitmiş Nevşehir'de. Senin annen baban Japon. Evet. Yani biyolojik olarak onlar Japon ama işte üvey peder Türk. Hani öyle diyeyim. Okey. Aynen öyle. Tamam anladım. Nevşehir'de ilkokula gittin. Ne kadar süre? 6 yıl. 6. Aynen. 6 yıl ilkokul yok ki bizde. Nasıl? Bir dakika lan. Sınıfta bir mı dakika. kaldın? Yok aga. İlkokul 3'te şeye gittim zaten. Türkiye'ye gittim. Ondan sonra işte kafam karıştı ya şimdi. Gel. Ben toparlayacağım Vallahi kafamı. dur. Yüreğin biraz karnı aç da biraz Aynen, yemek yemeye gidelim. Animeci şeylerin arasından geçelim de. Türkçeyle hiç ilk haşır neşir olman. Haşır neşir biliyorsun hakimsin. Oraları canım abi. Oraları da geçtin. Yapma abi böyle bize. İlkokulda öğrenmeye başladın. Nasıl zorluk çekmedin mi? Hiç ana dilin değil. Ya aga çocuktuk o zaman. Abi diyeyim aga falan. Oldu yani. Bilmiyorum ben de nasıl oldu hani. Şu anda yap deseler yapamam büyük ihtimal ama. Okula gitmeden önce senin Türkçeyle hiçbir şeyin yok. Yok tabii. İlişkin yok. Evet. Pat diye Türkiye'de bir de Nevşehir'de Aynen. bir anda kendini Allah'ın Nevşehir'inde. sushi yerken adam bayağı çiğ bir şeyler yerken şu kızın yanına geçsene. Geç. Nasıl? Buraya mı? Ha orada dur. İlkokuldan sonra Kameraya mı sana mı bakayım? Nereye bakayım? nereye bakmak Tamam, istiyorsan. şöyle bak. İlkokuldan sonra Ortaokul işte öyle gitti. İlk önce ya Japonya'ya bir dönmek istedik abi. Döndük. Ortaokul 6'da falan herhalde. 6. sınıf. Bir iki ay falan Japonya'ya döndük. Yapamadık işte, beceremedik. Geri döndük Türkiye'ye. Ondan sonra 8. sınıfa kadar Türkiye'de kaldım. 8. sınıfta. Yani ondan sonra full Japonya yani, komple Japonya. 8. sınıftan sonra Japonya'ya Aynen. kesin dönüş yapmış oldun. 8. sınıfa kadar Türkçe oturmuş muydu? Tabii ya o 3. Çocuksun tabii daha Evet. öğrenme Daha hızlı kabiliyetin oluyor. biraz daha yüksek oluyor. Güzel. Yüreğin nasıl Türkçeyle haşir neşir olduğunu, ana dili gibi konuştuğunu anlamış olduk. Evet, kafamdaki soru işaretleri kalktı. Emin misin abi? Biraz kalktı. Biraz kalktı. Kedi şey var, oynayan kedi var. Seni kediye götürüyor. Yüreği gezdirin biraz kediye. burada. Yüreği Tokyo'ya gelmiş miydin daha önceden? Ya çok geldim de hala alışamadım anasını sattığım. Neyine alışamadın mesela? Bir Japon olarak ne zor geliyor sana burada? Çok fazla insan var birincisi. Şu anda geçemiyoruz bir saniye. Aynı işte. Ya çok fazla insan var birincisi. İstasyonlar karma karışık. Bir saniye bir şeye bakacağım. Dur. Olur.
İstasyonlar karma karışık. karışık. İnsan her yerde, bak bunu ikinci defa söylüyorum hani ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemek için. Ya her çeşit insan var. Bu sana zor mu geliyor? Daha bismillah daha yeni geldin. Ya o kadar da değil de hani bayağı zor tabii. Mesela arkamızda şu anda şey var yani siyahi bir güvenlik mi nedir o bilmiyorum. Normal bir yerde göremezsin mesela böyle şeyleri. Çok multicultural bir yer, kafan karışıyor. Her yer çok ışıklı, her yer çok sesli böyle. Sen biraz daha böyle köy kasaba gibi yerlerden Aynen. geldiğin Daha böyle için kırsalda takılmayı daha çok seviyorum ben. buralar sana ilk başlarda böyle boğucu gelecek. Yo hep gelecek abi ben sevmiyorum böyle yerleri. Sen biraz akışına bırak. Çok şey yapma. Zaten dünyanın en kalabalık şehri. Değiştiremezsin. Değiştirmeyeceğim de gelmeyeceğim de yani. Ne iş yapıyorsun peki burada? Seni Tokyo'ya getiren ne oldu? Turizm diyeyim. Çok fazla girmek istemiyorum içine. Sen ne konuşmak istiyorsan. Olur abi. Ya çünkü Twitter'da bu şeyler var. Japonya'da bu Kürdistan'ın yani PKK'lılar falan var işte. Onlarla bayağı it dalaşına falan girdiğimiz için. Evet, UAE'in Ya fazla şey yapmak istemiyorum. UAE ile ilgili şöyle bir durum var. UAE bazı şeyleri bir Türk'ten daha fazla dert edinebiliyor. Bunu canlı yayınlarda da gördüm. Takdir edilesi bir durum. Bir iki tane böyle konuşmasına da denk geldim. Bir yerde şey diyordun. Siz niye benim kadar dert etmiyorsunuz gibi bir şey söylemişti. Hoşuma gitmişti. Abi bak Türkiye'deki ben bir şey yedikten sonra konuşayım bu konular ya. Bayağı ağır konular çünkü. Sen nasıl istiyorsan. Kafamı toplamak istiyorum. Biraz kedi şu şeylere bakalım. Aynen onlara. Bir şehir düşün. Aynen. Adamlar bak buraya led koymuş ya. Bu 3D mi, 5D mi? Turizmcisin sen de. Aynen. Ben de turizmciyim. Turizm bu. Adam buraya bir şey koymuş, bir kedi koymuş, dışarıya çıkıyor. Binlerce insan geliyor burada paylaşım yapıyor. Gören geliyor. En çok şu restorana yarıyor. İnsanlar buraya gidiyor. Çevresinde alışveriş yapıyor. Turizm bu. Japonya bu konuda reklam yapmayı gerçekten çok iyi biliyor. Senin o mesela sevmediğin o ışıklar, sağda solda gördüğün şeyler bir zorunluluk aslında. İnsan çekiyor canım, o konuda laf yok. İnsan çekiyor da ben sevmiyorum abi. Kişisel olarak ben sevmiyorum. Japonya'nın kırsallarını çok sevdiğim için UAE ile bazı konularda kafalarımız örtüşüyor. Burada trafiğe kapalı mı burası? Aa, trafiğe kapatmışlar UAE. Burayı ilk kez trafiğe kapalı görüyorum. Ha, kapalı mı? He. Ya geç anasını satayım ne olacak? Araba yok bir şey yok. UAE'nin biraz kafasını karıştırıp. Hem Japon hem de Türkçeyi çok iyi konuşan biri oldu mu kafası karışması da imkansız. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bu Japonya'nın bir şey soracağım sana. Bak bu evcil hayvanlar bir hayli fazla. Bu tarz yerlerde binlerce dolara insanlar hayvan alıyor. Ne düşünüyorsun? Bu konuda görüşlerin neler? Yazık günah abi şimdi. Ya bilmiyorum bu kafese koyup bu satmak falan bir bilmiyorum. bakalım Bana biraz işte. ters geliyor ama sokağa da bırakmamak Çok. lazım. O da ayrı bir mesele. Mesela Almanya'nın bir sistemi var abi. Böyle satmıyorlar direkt hani şey böyle. Sertifikalı insanlara veriyorlar diye biliyorum direkt. Oo. Bir tane işte köpektir, şudur, budur. Peki sence bir Japon olarak Japonlar bunlara bayağı iyi bakıyor. Tıraşından tut giysisine, Bunu yemesine, alabilen adam bakar tabii. içmesine kadar. Sence hayvanlar için iyi bir durum mu? Japonların bakış açısını öğrenmek adına. Ne düşünüyorlar sence? Ben bir Japon olarak herkes için konuşamam ama benim için iyi bir şey değil yani çünkü bu artık bir business olmuş. Şu köpeklere bak mesela insanın gözüne hoş gelir ama bunların doğal hali bu değil mesela. Yuhi, bunun fiyatı 825 5000 Ya dolar mesela bu civarı. business abi mesela tamam mı? 5000 dolar civarı bu köpek. Bu da yanındaki de. Genetiğini değiştirip öyle satıyorlar. Daha insanlar alsın diye. Doğru bir şey mi? Bence değil bu yani. Bu turistler resim çekiyor bir saniye. Affedersiniz siktir boktan köpekler çıkıyor şimdi. Küçük şeyler var işte uzun köpekler var. Onlar doğru dürüst yürüyemiyorlar bile hani. Evet. Ya bir de özellikle Japonya'yı düşündüğümüzde, kaldıkları yerleri düşündüğümüzde en baba yerde bile kalsan ne kadar bir büyüklüktedir o Şu köpeğin, kadarcık yer yani. köpeğin, kedinin gezdiği alan. Tokyo deyince paranın böyle bir dönmesi lazım. Bu da insanları farklı şeylere itiyor. Mesela kedi kafe var, köpek kafe var, yılan kafe var, öyle kobrayı bir şey boynuna var mı? alıyorsun. Vay O be. esnada bira içiyorsun. Domuz kafe var. Geçen bir tane abi gördüm Shibuya'da domuzuyla geziyordu dışarıda mesela. O nasıl tip abi? Popüler. Instagram'da bayağı Ciddi? 50-60 bin benden çok takipçisi var. Vay anasını satayım. Elin domuzu ne? Elin domuzu. Kaplumbağayla gezen var popüler. Kaplumbağa.
Şimdi Japonya deyince burası benim gözümden gariplikler ülkesi aslında. İlk gelene de Ya doğru. Ya Tokyo gariplikler yeri diyelim sana ya. Japonya'yı ben Tokyo'ya yaymayı sevmiyorum ben. Tokyo tüm Japonya değildir mesela. Normal bir kırsalda asla göremezsin ki kaplumbağayla gezen bir adamı. Ya da domuzla gezen bir adamı. bu love otellerine ne diyeceksin? Japonya'nın en aşağısından en yukarısına hazır Kabukicho bölgesine giderken. Love Hotel nedir abi? Ya abi bak insanların böyle sokakta ücra köşelerinde falan yapacaklarına gitsinler Love Hotel'de yapsın, iş görsünler. Çeşit çeşit çikolatalısı, deniz taraklısı, O ne lan? Pikachu'lusu. Var mı öyle şeyler? Var var. Üye çok kalabalık ya. He ya. Özellikle bugün. Nadir kornaya basan biri. Şu anda bu ne kalabalık öyle Konço. Gel seni Godzilla'ya karşı çekeyim. Arkanda turistler var, her şeye şaşırıyorlar. Vallahi ya. Biraz Aa, önce Brits. havaya baktı ulan ne güzel hava falan diyor. Şaşırıyor böyle. Ya bana garip gelen hani yukarıdaki şeylerden ziyade yerlerdeki çöpler ya. Bu ne kadar pis bir... Çok popüler bir yer, turistik Yani bir yer. mesela şuralara bir bak yani. Bunlar Her yer çöp normal. anasını satayım. Özellikle gece vakti. Biliyorum buralar- yerde yatan insanlar bile Tabii o varmış ya. Kabukicho o arka taraflarda. of. Onlar biraz daha aykırı. Yani Hani evet. biz genciz, yaparız ederiz o tarzda düşünen Japonlar. Aynen öyle. Sen hiç mesela gece bir Japonya'nın herhangi bir yerinde içki içip sokakta yattın mı mesela? Deli gibi bağırdın mı böyle? Ben niye yapayım abi öyle? Deli miyim? Senin gibi düşünmeyen burada Var binlerce abi, kişi bir var. sürü Nedense hepsi bu Kabukicho bölgesine toplanmış. Kızlar, Koreli. Estetikten tanıdım. Bayağı hani normal kıyafetiyle şu şekilde gezen. Önümüzdeki kızlar. Evet. Evet. Ben geçen de işim gereği işte insanları gezdiriyorum sağda solda hani böyle bir rehberlik yapıyorum. Gelenler oluyor gezdiriyorum. Sohbet esnasında konu bunlardan açıldı. Şimdi bu insanların normal kıyafeti. Hani nasıl senin günlük kıyafetin bu? Evden çıkmadan bunu giyiyorsun. Bunlar da hani günlük kıyafet olarak bu şekilde giyiyorlar. Kendilerine böyle yakıştırıyorlar. Tuhaf. Ya Tokyo'da çok özellikle bunlar da. Miyazaki'de Burada- var mı mesela böyle Miyazaki'de bir- yok abi böyle. Giyinenlere çünkü tuhaf bir şekilde bakıyorlar. Hani Bak merkezden bir buçuk saat uzaklıkta yaşıyorum. Ben de hani Tokyo'nun Miyazaki denebilecek bir köyde Yani bir anlıyorum. bölgede yaşıyorum. Yabancı bir kız gördüm. Bir tane de Japon görmüştüm. Bayağı böyle hizmetçi kostümü Ha, giymiş. anladım. Kasabada geziyordu yani. Oralara kadar bir de Yuhei ile birlikte güzel bir Yakinikucu'ya gideceğiz. Yakinikucu'nun Türkçe karşılığı ne olabilir? Kore barbeküsü satan Kore. yer. Biraz daha bize çevirecek olursak Japon mangalı. Yani diyebiliriz Biraz. Şimdi Yuhei bu sağ taraf siyahi abilerin, işte dövmeli Oo. abilerin, o yakuzaların, genel evlerin bir hayli fazla olduğu bir yer. sanırım. Çantamızı öne alındı bir şeyler kaptırmayak şimdi ya. Sıkıntı olmaz. Korkuyorum ya. Kaptırılacak bir şey de yok yani. Para da gidiyor ama çok da paramız yok yani. Bu gördüğünüz binaların içerisinde küçük küçük dükkanlar var. Mesela bak Yuhei burası I love Kabukicho falan diyor. 7 katlı bir yer. Nargile var, bilmem ne kafe var. Suriler buraya da doluşmuş ya. Beşinciye bak. Şey ya bak 6.da falan herhalde post bar mı deniyor bu kadınların gittikleri yer. Ora olabilir belki. Bu arka taraflar zaten Aynen buralar hiç sevmediğim yerler. ya. genel evi, şusu busu bir sürü şey var. Herkese Kapitalizmin getirdiği noktaya bak abi. herkese hitap edecek. İnanılmaz bu sektör. Özellikle bu erot film muhabbetleri, Ya bu porno çok- sektörü inanılmaz gelişmiş. Bak Japonya'da öyle. bir kedi köpek satan bir yer daha. Ya yazık abi ya şunlara bak. Ne yapıyor bu Japonlar? Japon mu bunlar? Bakın. Ya bunlardan Japonya'da bir hayli fazla. Şöyle bir- Bu bölge biraz daha rahat. Gençlerin fazla olduğu, gece hayatının su gibi aktığı, hostu, mostu şu arkandaki Yakışıklı abilerimiz. Yakışıklı Kadınsı diyelim daha doğrusu. böyle. abilerin bir hayli fazla olduğu. Bunlar şu an Japonya'da daha şey yani popüler yani kadınsı erkekler. Tüysüz. Buraları kes. Yo bunlar gerçekler. Bunları konuşmamız lazım. İnanılmaz bir sektör. Tabii bir Japon olarak senin de bakış açın önemli bu konuda. Kırsaldan gelen bir insanım. Tokyo'dan gelen bir insanın görüş açısı çok daha farklı olacak yani. Ben mesela hani Anadolu'dan İstanbul'a göçmüş bir Türk gibi düşün. Bizde de tabii var o. Hani Anadolu'dan dediğin gibi İstanbul'a büyük şehire gelmiş biri. Aynen. Bu ne lan der mesela. Ha, yani. şeye Onun gibi bağlayacağım. Çalışır, parasını kazanır, mecbur onu yapması lazım ama hani orada da o büyük şehirde de ölene kadar yaşayamayacağını bilir ve ana evine, baba evine bir süre sonra Tabii, tabii. döneceğini bilir ya. Burada da öyle şeyler var mı? Bu gençler eğleniyorlar burada. Buranın insanı olmuşlar diyebilirim ben. Buraya adapte olmuş insanlar artık. Benim gibi insanlar da çok. Mesela benim yaştan
Çalıştığım yerde kırsaldan gelen insanlar şöyle var. gidelim. Hatta Chiba'dan falan gelen insanlar da var. Yani buraya nispeten yakın, yani mesela benim yaşadığım yerden yakın. Benimle aynı düşünceler, hani bu şekilde giyinmiyorlar. Normal giyinip normal geziyorlar hani. O yüzden çok çeşit insan var diyebilirim. Şuna bak anasını satayım. Anonymous. Bulmam. Ya bunlar bir hayli fazla. Sadece burayla alakalı bir durumda böyle sokak sokak gidiyor, şöyle gidiyor, böyle gidiyor. İnanılmaz. Buraya ne zaman gelsem hep şaşırıyorum. Bu bölgedeyseniz bu tarz aksesuarları takan insanlar bir hayli Bayağı çok. fazla. Bayağı çok. Balenciaga'dır, şudur budur. Hiç anlamam ya. Deli para dönüyor. Baksana Reyna var, Yu var. Bunlar hep işte erotik film starları yani. Oo bir dakika. Ne gördün Yu? Of şu sokaklara bir bak ya. Tam böyle şey Japonya'nın arka şey vibe vermiyor mu? Parıltılı hayatından biraz uzaklaştın mı bunları görüyorsun zaten. Daha çok para kazanmak için bazı şeylerden ödün verdiği boş sokak gördük, ne kadar konuştuk. Yalnızlık, içe kapanıklık, bu eğlence sektörü bir hayli fazla. Gördüğün üzere kızların yanında goril var mesela. Ne değişik bir şey ya. Ve yağmur yağıyor. Ne düşünüyorsun bu Japonlardaki içe kapanıklık, yalnızlık, kendilerini böyle bir dışa açamama? Öğrenmek isterim ne düşündüğünü. Çocukluktan gelen, hani anne babadan görülen baskı mı diyeyim ne diyeyim şu yani. Bir de okulda da var bu aynı şey. Türkçe'de o laf var mıydı ya? Çıkan çivi böyle vurulur falan. Hani Japonya'da öyle bir şey var. Derikuyo, tareku falan. Atasözü gibi bir şey mi? Aynen. İşte hani başka insanlarla farklı olursan abi seni elimine ediyorlar bu şeyden, toplumdan. Öyle bir sıkıntı var. Okulda da öyle. Farklı olmak burada en başta o yılanın başını eziyorlar. Öyle bir durum Aynen mu var öyle, yani? aynen öyle. Kimse farklı değil birbirinden. Kimse şeye güven, yani kendilerine özgüven yaratamıyorlar o yüzden. Mesela herkes de aynıysan ben ne boka yarıyorum mesela, değil mi yani? Doğal olarak öyle düşünmeye başlarsın. Herkes de aynıysan benim ne farkım var bu insanlardan? O doğal olarak da işte özgüvenin düşüyor. Özgüven düşük insanlar içine kapanıyor yani. Temeli okula dayanıyor. Küçüklük Okul, eğitim, küçüklükten gelen eğitim. Tuhaf bir şekilde giyindiğin zaman ve mesela kırsalda anlatmıştım bunu. Hani kırsalda mesela değişik bir şekilde giyindiğin zaman insanlar sana tuhaf tuhaf bakıyor maalesef. Özgürsün ama Tokyo'da daha yalnızsın. O da ayrı bir şey. Burada standartların üzerinde bir para kazanırsan o stresi, o yalnızlığı bir şekilde onu da satın almış oluyorsun. O Onu biraz işte buralarda insanlar hallediyor. Öyle oluyor. Standardın üzerinde kazanıyorsan. yani bence aylık böyle bir 3.000 dolar, 4.000 dolar para kazanıyorsan stres, o yalnızlık bir şekilde İşte onu da satın alabiliyorsun. Evlenmekten ziyade ya bu bir uç bir nokta biraz da, yani mesela maid cafe olayını biliyorsunuz zaten. Çoğu kadınlarla beraber içtiğim barlar var mesela. O tür yerler ve içersen hani gittiğin vakit mesela parasını ödeyip o kadınla beraber konuşuyorsun. O tatmini o zaman alabiliyorsun. Ama evlendiğin vakit hani maaşını falan bölüşmek zorundasın. İşte adamlar bu şekilde düşünüyor Japonya'daki insanlar. Konuşmak istemediğin vakitlerde bile konuşmak zorundasın mesela kadınla berabersin. Ya da onun dırdırını falan çekeceksin. İşte bu bir sürü sorumluluğu var, tamam mı mesela evliliğin. Bunu çekmek istemiyor adam. Yani be param var abi, rahat rahat takılayım diyor yani. Anladım. Biraz daha böyle kafa dengi biriyle karşılaştın mı evlenebilirsin. Çoluk çocuk sahibi olabilirsin. Anlaşma da o aradaki ilişki de önemli dediğin gibi. Tabii bunları bir Japon'un ağzından Türkçe duymak, bu kadar güzel bir Değişik, Türkçeyle değişik vurmak. Nereye gidiyor? Bara mı gidiyor acaba? Bara gidiyor herhalde bu. Olabilir. Konnichiwa. Red Bull almış. Akşama hazırlık yapıyor. Dinç olması lazım. Sence bir Türk Japoncayı nasıl öğrenebilir? Ne tavsiye edersin? En basit yolu burada yaşaması. Bence basit bir şey değil bu. Ya doğru diyorsun. En zor yolunu söyledin sen. Ne Ya tavsiye edersin mesela? Türkçeyi tamam okulda öğrenmişsin. Küçüklükten itibaren öğrenmen biraz daha kolay olmuş. Bir iki tavsiye vermek istersen, Japonca öğrenmek isteyen bir hayli genç var. Bizim Discord'da da bu arada Var mı insan Japoncacı böyle? Japonca Var var. öğrenmek isteyen? Okula gelen, hali hazırda irtibatlı olduğumuz bayağı bir insan var. Discord'da da gelebilirsiniz. Şeye koyacağım. Videonun Alttaki altına. description kısmına. Aha, oraya koyacağım, pardon abi. Abi şey yapıyor bak, delivery yapıyor. Sağa dönüyoruz bir şey çıkıyor, sola dönüyoruz bir şey çıkıyor. Big Bayağı Bang. da büyük reklamlar. Big Bang abi. Bunların burada resimlerinin olması bile ayrı bir para. Kim daha çok müşteri alıyorsa birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra diye böyle sıralamaya koyuyorlar. Ayın postu, ayın elemanı. Aynen elemanı. Ve inanılmaz bir sektör. Öyle. Ha, tavsiyeye dönecek olursak Günlük hayatında kullanmadan asla bir de öğrenemezsin. Benim gibi Türkçe konuşabilen bir Japon bulmak başa bayağı zor olacak ama mesela Türkçe konuşmak isteyen, Türkçe öğrenmek isteyen bir Japon bir arkadaş bulurlarsa çok iyi olur. Veya İngilizce öğrenmek
isteyen yani. Bilmiyorum ya bir şey öğrenmek isteyen mesela. Japon bir arkadaş bulursanız olabilir güzel. Veya Japonca video izleyin. Yani anime değil bu bahsettiğim video. Anime izleyip hani ben Japonca öğrendim diyenlerin Anime önermiyor. önermiyorum Onu kardeşim. anladım. Animeden Japonca mı öğrenilir Allah aşkına ya. Yapma böyle şeyler. Adam geliyor datti bayo Şimdi diyor. var ya burada anime sektöründekiler uzaktan avlarlar seni. Diye. Cringe geliyor abi oradan gelen hani O anime. günlük hayatta kimse Aynen. kullanmıyor, onu demeye çalışıyor. Aynen. Bir Japon arkadaşınız olursa böyle bu tarzda uygulamalar da bir hayli fazla. Bol bol kelime de aslında Japonca İngilizce gibi olmadığı için bol bol kelime çalışılması lazım. Ezber olması lazım Japonca'da değil mi? Yani bilmiyorum ben ezber yapmadım Öğrenmeyelim hiç. oğlum Japonca. Öyle bir hevesiz Öğrenme anlatıyor abi, ki. öğrenme. Sen biraz hani küçüklükten de başladığın Olabilir. için bu işlere biraz durumları aynı olmayabilir insanların. Ha, ilk başta temel kelimeleri öğrenin tabii de ondan sonra çok kelime öğreneceğim diye gözünüzü yırtmaya gerek yok bence. Benim demek istediğim bu. Mesela ben günlük 10 kelime çalışıyorum diyelim mesela. Bununla kendinizi şey yapmayın. Bir yılda işte 2000 tane kelime çalıştım. Ben niye hala Japonca konuşamıyorum falan demeyin. Sadece kelime öğrenmek dil öğrenmek değildir. Organik olarak öğrenmek. Mesela ben film izliyordum, not alıyordum kelimeleri. Filmde geçen Japonca cümleleri bazen geriye sarıyordum, durduruyordum. Aynı şekilde konuşmaya çalışıyordum. Aklımda kalıyordu. Mesela ayağımı bir yere vuruyorum, itai diyorum. Mesela günlük hayatta. Birisine çarpıyorum, dışarıda mesela. Sümümezsen örnek verdim. İzleyenlerin çoğunda işte Türkiye'de yaşadığı için bu şekilde davranırlarsa daha akılda kalıcı olabiliyor. doğru, Böyle doğru. bir yol izleyebilirler. Biz yemek yiyelim Burada mı? burada bir yerde. Böyle bir yer çıktı karşıma. Bayağı yorumlarda falan da güzel diyorlardı. Bayağı iyi bir yer olması lazım burası. Öyle mi? Öyle bir izlenim Pahalı geldi. bir yer mi? Gidek abi şurada bak kombini var orada yedik bir şeyler. Senin canı sağ olsun. Böyle güzel Türkçe konuşan bir Japon'u daha nasıl Tokyo'da yakalayıp ağzına domuz eti koyabilirim? Ya doğru abi. Eyvallah. Şimdi domuz da yemiyorum dersen tam Türk olmuş olacak. Yok aga yerim ya yerim. Güzel bir karnımızı doyuralım. Rezervasyonumuz vardı. Burada özellikle yoğun dönemlerde Tokyo'da bir yere gitmek istiyorsanız akşam vakti kafanız rahat olmasını istiyorsanız rezervasyon kesinlikle Tabii. yapılması lazım. Yoksa kimisi almıyor. Ya Kimisi kırsalda bile öyle bu arada. Hani Kırsalda her yerde. bile. Her yerde öyle abi. Kırsalda Rezervasyon bile. alacağım. birkaç saat bekleyen yerler, 3, 4, 5 saat kadar beklenebilecek. Ben bir tane onigiri biliyorum. Ikebukuro'da. Aa var 5 ya. saat. Biliyor musun abi, orayı? nasıl oluyor? Ben o kadar beklemezdim. 5 saat. Abi nasıl? Ben o yüzden şöyle bir görüşüm var. Gireceğiz, merak etme, yiyeceğiz bir şeyler. Biliyorum. Tokyo'da olan insanların yarısı deli. Abi. Böyle bir gözlemim var. Abi. Yarısı değil ya. %90'ı anasını satayım. Gel Yui, sen Aa, bir sağ ol Japonsun, abi. sen önden geç. Cevap. Konnichiwa. Yaku arimasu. Hayır, 2名で yerimiz. はい。 Bizim odada yerimiz. ありがとうございます。一番こっちでいいですか？はい、ありがとうございます。Orada var. Oraymış. En köşeye geç. 2 saat süreli diyor. Şöyle bir ayakkabımızı çıkaralım. Şöyle. Oy. Adamın esnemesi bile Türkçe küfürlü ya. Güzel yer ya. Güzel. Ortama bak. Tam böyle sohbet, muhabbet, içeceksin. Yui buna ne diyordu? Böyle yerlere ne diyorlardı? Bir adı var Japonca'da. Waşitsu muydu, koşitsu muydu? Geleneksel Japon evlerinde ayaklarını uzatıyorlar. İşte Aynen. aşağıda böyle bir ısıtma sistemi falan oluyor. Waşitsu olması lazım. Waşitsuymuş. Geleneksel olan. Ayağını uzatıyorsun. Kışın çok güzel. Fiyatlar uçuk abi. Ha burada yapacağız. Aynen. Izgara gibi bir şey gelecek. Hı. Değil mi? Onun içinde etleri koyacağız. Oh. Mesela şöyle bir set var. Alırsan en pahalı olanları, en böyle güzel kaliteli etleri en başa koyuyorlar. 11.000 yen. Kişi başı bu da ortalama bir 60-70 dolar civarı olmuş oluyor. Premium bir mekan ya burası. Biraz normal karşılanabilir. Şöyle yakiniku set menüsü şeklinde var. Bayağı turşulu, murşulu, dil var. Premium beef. Aa çiğ et var. Şöyle bakın. はい、 Kore to yakiniku 焼き コ コ ー ス ス。 ですね。はい。はい。とユッケをお願いします。飲み物はiçecek ハイボールあります。ハイボールあります。あ、ハイボール。ハイボールお願いしますファジーネブルで。ファジネブル。はいありがとうございまありがす。とうございます。 Mekana bak abi ya. Ben şey sandım böyle basit bir yere götüreceğim sandım beni. Sen daha beni tanımıyorsun. Varsa paylaşıyorum, yoksa paylaşamıyorum. Yok çünkü. Normal. Bak kimçi getirdi. Kıvırcık mıvırcık böyle salatalıklı, havuçlu, mavuçlu, marullu bir şey getirdi. はい、ありがとうございます。 Oh maşallah Yuhi. Masamız şenleniyor ya. Oh, Yenilen çiçek de var Japonya'da da bu yenilmiyor büyük ihtimalle. yenilmiyor mu? Bir deneyek ya. Emin misin? Bence karnın açken yapma ya. Açken.
7. Tatlı lan bu. Vur Yuhey. Hadi bakalım. Bunu bir kampanya yapalım. Kanpai. Yine Japonya'da bir görgü kuralı var abi. Mesela sen benim abimsin değil mi şu an? Bunu şu eş aynı hizada şey yapmayacaksın bak. Alttan Allah vuracaksın. Allah. Öyle kurallar da var. görgü Bildiğin kuralları. rakı şeyi bu. Öyle mi? Bizde de rakı içilirken Hı. hani büyüğünse aynı muhabbet. Bir aşağıdan vurursun. Üstten değil de aşağıdan vurursun. Abi ne enteresan şeyler. Türkçe konuştuğu yetmiyor, adetlerimiz bile aynı. Sen ne o, portakal suyu mu? Facine Ebru diye bir şey bilmiyorum. Random bir şey seçtim. Ne içtiğini bilmiyor musun? Abi ne bileyim. Üvey, aman üvey oranı buranı bulma. Daha yeni geldin bak. Daha çok hırpalanacaksın Tokyo'da. Üvey biz başlayalım. Yandan koyacağım böyle. Bak güzel. Bayağı çiğ et. Aynen öyle, Çiğ şu dana şekilde. eti. Bir adı var mı? Yukke. Bildiğin et. Yukke. Bunun ismi Herhangi yukke. bir özel adı yok. Etini evet ismi yok. Tamam. Nasıl yeniliyor bu? Yumurta konuluyor. koyacaksın. İlk önce bu ne abi? Elma herhalde. Niye elma var lan burada? Elma mı? Hıyarları koyacaksın abi şuraya. Tarzda bir yemeği mesela Wagyu'da da, Kobe etlerinde de soslarla birlikte Aa, evet, sosların da bir sırası var. Karıştırmaman lazım. Bunu birçok yerde gördüm. Bu da demek ki öyle bir şey. Sırasıyla Sunum ki tadını bu. alabilmen için. Aynen öyle. Yap Sunum bu. bakalım. Bunu karıştırıyor mu? Ne yapıyor? Şunu da üstünden böyle. Ne sosu o? Soya sosu mu? İçiyorum bir de. Tam Japon sosu. Aynen tatlı soya sosu gibi bir şey. Susam yağıyla beraber. Yumurtasını böyle kıraraktan şöyle. Oh güzel gözüksün. Oo. Instagram'a çıkacak abi şunu. Bunu da böyle afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Oy kuzum var ya. Oy kuzum. Şifa bunlar ya. Japonya'da çiğ bir et yerken bu denli bir Türkçe konuşmayı bence bulmanız zor. O yüzden videoya bir beğeni, bir yorum, Bir like. bildirimleri açmayı unutmayın. Hani bir insanın Türkçe konuşması ne kadar enteresan olabilir diyeceksiniz ama bunu bir Japon'un çok doğal yapması bana enteresan geliyor. Baksana tam Türk gibi yiyor ya. Bir elimizi kolumuzu temizleyelim. Önlüğümüzü de takalım. Etler yanıyor Yuhey. Tamam ya şifa var bunlar. Ört abi orayı. Güzel ya. 2 saatimiz var. Tam yakuza filmi bu ya. Harbiden. Hey, Yuhey-san. Ha? Ha, nan da ormaya orra. Shibakurosu da mı orra? Itadakimasu. Aynen itadakimasu abi. Ortam çok güzel ya. Tam böyle bir Zeytinburnu sahili havası var yani. Öyle bir çubuk getirmiş ki. Bin büyük ya. Ben hayatım ilk kez bu kadar büyük çubukla yemek yiyorum Tokyo'da ya. Normalde hep küçük Japon işi olur ya. Dur abi öyle deme şimdi. Güzel yalnız ha. Vay güzel. Tadı Aynen. güzel. Fena, Kaliteli, bayağı güzel kaliteli yerden abi. alıyorlar. Al abi şunu. Son bir kabak vereyim ya. Tabak mı? Aynen. Klasik bir Yakiniku-cha'daki tabak. Bu şekilde. Hadi ben de yemeye başlayayım şunu ya. Güzel. Tatlar güzel vallahi. Yui, bir Japon olarak sevdiğin bir Japon yemeği söyler misin? Bir gününü bana Abi söyler benimki misin? cidden çok şey yani bir öğrenci gibi şu anda yemek yiyorum zaten. Sen kaç yaşındasın? 23. İlk maaşımı alamadım daha. Sabah kalkıyorum. Bir noodle gömüyorum abi. Klasik Asyalı. Sonra zaten öğlen bir şey yemiyorum. Akşam oluyor. Akşam da işte ne varsa gömüyorum ya. Bozlukta. Çiğ yumurta, pilav yapıyorum. Öyle. Oo kürdan yandı ya. Japonya'da yaşıyorsun. Hı hı. Ama dert ediyorsun yani. Bir Türk gibi bizdeki ekonomik zorluğu bayağı dert ediyorsun. Niye mesela? Niye dert ediyorsun? Türklerle, bizlerle alakalı değil. Genel olarak yaşamında da böyle misin yani? Bazı şeyleri dert eder misin? Mesela Fransa'da, orada, burada, başka ülkede de bu tarz bir sorun, sıkıntı olsa. Yok abi Fransa'nın. Abi hayatımda önemli bir yeri var şu an Türkiye'nin. 6 sene orada kalmışım. Çocukluğum orada geçmiş. İkinci ülkem gibi. Şu anda ekonomik olarak pek iyi sayılmaz. Yani sen, Üzülüyoruz abi. Ben de üzülüyorum yani. sen Türkiye'yi seviyorsun. Evet. Temel cevabı bu. Anladığım cevabı bu. Teşekkürler. Ne abi Japonya'da çok sıkı, katı görgü kuralları var. Business meetinglerde falan mesela bir adamla business yapıyorsun mesela. Mesela kendi çubuğunu şu şekilde tutarsan mesela anında şey böyle bu adam doğru düzgün bir yerde yetişmemiş hani o şekilde seni kalıpsal olarak bir sınıfa koyuyor. Kuralla doğmuş, kuralla büyümüş, kuralla ölecek. Onlardan farklı bir şey yapamazsın yani. Doğru. Mesela abi şu an oturduğumuz yer var ya konum olarak oturduğumuz oturakların seviyeleri var mesela. Sen mesela benden büyüksün değil mi? Senin burada oturman lazım normalde.
kapıdan en uzakta oturmam lazım. Benim orada oturmam lazım. Böyle Kapıya en şeyler yakın. var. Aynen. Mesela burası büyüklerin oturduğu yer. Orası da şeylerin, küçüklerin. Mesela öyle kurallar da var. Niye söylemedin bana bunu? Ben buraya daha rahat oturuyorum çünkü. Japonya tamam tutucu, tamamıyla bir kural ülkesi denilebilir yani. Evet. Çocukluktan itibaren aşılamaları insanın böyle bir o yaşlarda psikolojisini Tabii bozuyor ya. Bozuyor. Bu ne ya? Nereye otursan otur anasını satayım değil mi? özellikle çocuk yaşta yaşadığın o travmalar, bazı şeyler travma olabiliyor. Adamın 20 sene, 30 sene sonra bile hatırlamasına, doğal davranamamasına sebep oluyor. Ne olacak peki? Bu durum sence Japonya'yı nasıl bir konuma getirecek? İngiliz bir adam bir video yapmış. Japonya 1970'lerden beri 2000'lerde yaşıyor diyor. Hani 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda biz çok ilerideydik böyle. Ama şu anda da 2000'de yaşıyoruz hala. Hani çok geride kaldık. Her şeyde çok gerideyiz abi. O kadar şey var ki katı kural şu bu. Abi şirkette insanlar hala faksla şey yapıyorlar. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Fax ne abi? Türkiye'de var mı fax ya? E-mail'den at işte. Mesela bankacılık o aplikasyonlarda falan bizdeki kadar gelişmemiş. Tabii. Bankacılık. E-Devlet de öyle mesela bak. Türkiye'nin E-Devlet sistemi ya sıkıntılı tabii de şey yani çalışıyor şu an. Bunun bir iyi yanı olabilir. Veri Güvenliği. akışı bir hayli fazla. Veri güvenliği had safhada. Avrupa ülkelerinin bazılarında da var. Veri güvenliği o insanın temel bilgileri, işte bankası, şusu busu, devlette olan bilgiler bu şekilde de korunuyor olabilir. Ama dediğin gibi fax, Japonya diyorsun lan teknoloji, internet tabii. çağındayız falan diyorsun. Ama kapaklı telefon kullanıyor. Cem Yılmaz bunu 20 sene önce yaptı. Aynen. Ben sana daha garibini söyleyeyim. Mesela Japonya'yı bisikletle gezerken interneti olmayan otelde kaldım ben. Öyle bir şey mi var ya? İnterneti olmayan otelde kaldım. Yamaguchi falan olması Olabilir lazım. evet. Oralarda. Kırsallarda öyle. Kırsal kesimlerde. Hatta televizyonun arkasında ben modem falan aradım. Dedim bu kadar olmaz arkadaş. Aslında gözükenin aksine hani Japonya uçuyor, kaçıyor falan diyoruz. Hani teknoloji falan diyoruz ama bu bir reklam bence. Yani öyle Abi göstermeye, o 90'larda kaldı ya. 90'lardan kalan imaj hala devam ediyor. öyle göstermeye çalışıyorlar. Şimdi sen Japonya'yı bir kırsal ülkesi işte 3 tane 4 tane büyük şehir dışında hep böyle tarla, pirinç ekilen bir yer olarak gösterirsen olmaz yani. Yani doğru turist çekmez, adam çekmez yani. Modern bir ülke olarak göstereceksin. Ama o zaman modern ülke olacaksın kardeşim böyle affedersiniz kurallarla şey etmeyeceksin, kendini bağlamayacaksın. Şimdi Japonlar biraz geleneklerine bağlı mı sence? Öyle aşırı muhafazakar insanlar abi. Şu dönemdeki hani bir Z kuşağı dediğimiz o Japon gençlerinde çok o dediğin şeylere koyamayız. Dediğin kalıba Doğru. koyamayız. 30-35 yaşın üzerindekiler muhafazakar diyorsun. Onlar öyle en muhafazakar, en böyle değişik insanlar. Onlar. Hay, arigatou gozaimasu. Bu da mı vardı? Bu da varmış lan. So haramik. Bu yeniliyor mu? Tabii aynı versiyon ne? Aman abla elini yakma. Bu ciğer mi bu? Abi sen şu çiğ et ye de bir dene. Çiğ et mi? Sen bir dene abi şunu. Çiğ. Ufaktan bir şöyle bir inek etinin çiğ versiyonunu bir yiyeyim bakayım. Çok da parçalamadan. Normal bir anlam ifade etmiyor. şu an. Öyle çünkü. Normal geldi. Normal soslu yumurta yiyor gibi değil mi? Yani şey değil böyle Böyle sanki- etin tadı gelmiyor. Bazı yediğim cipslerdeki o tat geldi. Bir çiğ yiyormuşum tadı vermedi açıkçası. Öyle. Yine bu inek etinin ciğeri. Oh. Abi içecek bir şey alsak ya şey bak orada kombini vardı. Oradan bir şey alsak. Baba. Ayrıntılara baksana portakal falan koymuşlar. Lüks yer abi, lüks mekan. Bayağı yağmur falan yağıyor abi şu anda ya. Lemonade alsak yeter herhalde. Kaçtın mı lan? Nereye gittin? Sumimasen. Onegaishimasu. Suika de onegaishimasu. Gozaimasu. Şimdi Yuhei ile Tokyo gece hayatına giriş yapacağız. Tam bir gece hayatı yeri burası ya. Bunların hepsi ayrı ayrı dükkan değil mi? Şimdi bilmeyen biri için bu bir oyun gibi bir şey. Anime kızları abi, anime kızları. Bizim yediğimiz gibi setlerden bir set almak istiyorsanız kişi başı böyle 50 doları gözden Yani. çıkarmanız lazım. Tadına varabilmeniz için, karnınızı doyurabilmeniz için aklınızda olsun. Yani lüks bir mekan. Normal üstü diyebilirim. Hareketli yerler ha. Yuhei. Tilki maskeli insanlar var. Vay. Yengeç takashiler çıkmış sokağa. 390 yene ne yapıyor bunlar?
UAE'nin sakin bir hayatı var gibi ya. Çok böyle Ben etli- sevmem abi böyle şey. ya da göstermek istediği, vermek istediği imaj Belki, bu. belki. Kamera arkasında Belki abi. Yakışıklı mı lan bu? işte onu diyecek. Tüysüz kedi gibi abi. Siyah saçlı ne güzel işte abi. Takılıyor adam. Ben biraz tüysüz kedi ama bu da. Yorumlara yazsınlar arkadaşlar o zaman. Bunlardan Aynen hangisi daha yakışıklı? bak numara da var üstlerinde. Aynen, No aynen. 11, No 11'den No 2'ye kadar. Sizce hangisi yakışıklı? Ben 6. Feminen yani. İzleyenler de videonun altına beğendikleri Japon erkeğini yazsın. Aynen. Numarasını. Beğendiğiniz Japon erkeğini yazın Burada abi. böyle arkadaşlar numaradan erkek seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde kızların da var. Abi, o adam iyi işte ya. O adam Seni tanıtmak amacım. Hem de hafiften böyle bir yeme içme Japonya'da. Bir de hafiften de böyle bir gece hayatını da koyduk mu? Güzel bence. abi. Güzel bir video. ne oldu? Güzel bir şey çıkacak. Bu binaların içlerinde küçük küçük onlarca bardır, şudur, budur ilginç bir hayli fazla dükkan var. Büyük bir apartmanın içerisinde bir sürü kafesi, şusu busu. Aynen biraz öyle. Bu ne yazıyor orada bir saniye? Fazla yaklaşma da şey. Yüzlerini gizlemek istiyor. Niye öyle robot gibi durdu onu anlamadım. Bazıları sıkıntı işte. Yuhey bu ne ya? Bir sürü dükkan var burada. Bu abi nasıl bir dükkandan çıktı geldi acaba? Gel gidelim beraber. Nereye gidiyorlar? Abi sen seviyorsun bu işleri hem. Gel gel. Baksana abi enteresan insanlar çıkıyor. Kızlar ne yapıyor? Vay 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 vay. Dur şimdi nasıl? Kaça çıkalım? Sen söyle. Ben de bilmiyorum. 7'ye mi? 7'ye biri bastı. Tırnak mırnak ya. Gel Yuhey. Seni Hadi buraya demek. getirmemin bir amacı vardı. Neydi lan? Şimdi kamerayı kapatıyorum. Oğlum çıkın oradan. Yo şaka bir yana. Abi çok enteresan bak. İçeride olaylar dönüyor. Dışarıda hiçbir şekilde hiçbir şey dönmüyor. Şimdi ne döndüğü hakkında hiçbir fikrimiz yok. Lan yapma. Kapalı. Kapalı tabii ya. Cavcının yeri vardı. Kapatmışlar. Cavcının bu arada. yeri. Cavcı. Cavcının yeri. Ben cavcı diyorum onlara. Şey ya böyle dayının yeri gibi böyle. Öyle. Kebapçı ismi gibi böyle. Bayağı cavcıların bir sürü mekanı var buralarda. Burası meşhur küçük barların olduğu Golden Guy bölgesi. Buraya geldin mi hiç? Golden Guy mı? Golden Guy. Guy ha. Geldin mi hiç buraya? Yok. Burada küçük küçük bir sürü Şey bar buralar var. Yakuza da vardı Yakuza oyunda falan. Sen bayağı çekinmeden Yavuz'a diyebiliyorsun ha. Abi sıkıntı yok abi. Ne yapıyor bunlar? Ya bu ne ya abi? Kış kadar yerde bu kadar insan. Bunlar Türk değil mi? Sokakların içerisinde yüzlerce bar var burada. Yanlış bilmiyorsam 200'e yakın küçük bar var. Bayağı böyle kıç kıça baş başa giriyorsun, içiyorsun, çalışanla sohbet muhabbet ediyorsun. Buraya Vay be. galiba bir turist kafilesi Aynen burayı bir şey düzenlemiş. Bayağı böyle küçük dükkanlar ya. Biri parasını düşürdü herhalde. Biri parasını düşürdü. Bir şey yap. Senin mi? Yok. Biri parasını düşürdü ama. Acaba cebe 100 yen şey. Ben cebime sokarım ben. Bir tane daha bul da haydbol alalım. Mekana bak ya. Yüye burayı çık desen bir dakikadan önce çıkarsın. Abi uğraşma hiç. Turist yoğunluğu bir hayli fazla. Evet bayağı bir turist var. Arkadaşlar burası normalde bu kadar kalabalık değil hafta içinde. Ha. Pek sana hitap etmiyor herhalde buralar. Buralar yok ya. İşte sakin yerleri daha çok sevdiğim için ben. Bak, küçük bir pencereden içeriği Ortam görebiliyorsun. güzel mesela. Enteresan ortamlar var ya. Ne yapıyorlar? Ne oluyor lan? Arada sırada çığlık atan Japonlara ben de denk geliyorum. Bir bakalım Yühey ne yapıyorlar. Olur. Sen Japon çığlığından anlarsın. Yer var mı? Gelelim mi biz de? Aman abi kafayı vurdu ya. Abi yok. Abi kafayı demire vurdu ha. Buranın da olayı bu ya. Japonya'nın işte Tokyo'nun eğlence hayatının enteresanlığı denemez ama insanlar geliyor kafasını dağıtıyor. Sen de iyi bilirsin ki beyaz yakalı Japonlar Tabii, 5'ten tabii. 6'dan sonra deli gibi içer. Yaşlılar. Ne oluyor? Ama bak burada bir ilginç bir şey bak. Erkeklerden 2000 yen, kadınlardan 1000 yen alıyorlar mesela. Giriş ücreti olarak. Allah Allah. Aynen bak şuraya bak. Niye bizden fazla alıyorlar? Bilmiyorum yani. Adam kayırıyorlar abi. Nasıl bir yermiş bir bakalım. Kalabalık. Ama bayağı bir erkek var. Erkek dolu lan. Hello. Do you have whiskey? Şöyle Abi girdin içine ya. First of all, we are making YouTube video. Is that okay?
顔だけ私たちの顔だけ撮影するっていうここで撮影をしたいってことですか？そうです İstemiyorum. 困るちょっとはごめんなさい。よくや Aa, yani. Ay,すみません。Thank すいませんあ you. りがとうございます Yiyelim. Ulan yanımıza Japon aldık gireriz diye o bile olmadı. Yok abi yemezler. Ama dikkat ettiysen genç biraz okey gibiydi de o geleneksel Yaşlı olan şey zaten. O muhafazakar adamı, buranın şeyi yani. Sakura teyze yapmadı şimdi. Sakura te Allah abi yapma. Bende iki tane ad var Yue. Yani bir Takashi bir Sakura. Bak bu Takashi Bu Takashi down. Down olmuş. işemiş yalnız ya. Down olmuş abi. Lan işemiş hakikaten ha. Daha bu Ananı saatte. avradını ya. Bu Bu daha nasıl tren mekan abi? Nereye getirdin bizi cevap ya? Dur. Bak tren istasyonuna gidecek. Bir de orada yatacak, kalkacak. Sabah o şekilde işe gidecek. Abi Enteresan ya. Yui sen de bir gece hayatı videosu yap. lan abi bu ne ya? Yer var mı? Nakit sadece kabul eden yerler bir aile fazla. Bir kişi ortalama 20 doları gözden çıkarması lazım. Bir içki bir de oturma ücretiyle birlikte. Testereli mestereli biri var. No cover, fucking no cover charge diyor. Beer, whiskey, kokteyl, everything. Girelim mi buraya? Açık mı bu? Yok. Bir tane yer seçtim. 200 tane yerden bir yer kapalı. Bunlar nereye gidiyor ya? Nereye gittiği belli değil. Girdiğimizde büyük ihtimal 20 dolar harcayacaktık. Burada 1,5 dolara Aynen öyle aynen öyle. viski İstediğin sodamızı kadar iç abi. halledeceğiz. Bak çift erotik dergilere bakıyor. Ne güzel. Çiftler. Ne güzel değil mi? Hep sana benziyor falan. Hep böyle bir kız arkadaşın olmasını ister miydin? Mesela Evet. rahatlıkla gelip burada erotik dergi okuyabileceğin bir Sakura Chan olmasını hayatında istemez misin? Ben senin tam Japon olduğundan da emin değilim ya. Gene pahalı aslında. 200 yani biraz zam gelmiş. Neyle o? Üzüm. Alkollü. %4. Vereyim de. Burada yaşımızı doğrulamamız lazım. Şu pasmadan vereyim. Tık diye okudu. Bakacak mı gitmeden? Bir Geç yolluk abi geç abi geç. Ne diyorsun? yer yer. Oğlum, ben de böyle gülmek istiyorum. Yer ya. Sen şu rüzgar. Ben açayım sen. Yok sağ ol. O kadar yeteneğim yok diyorsun. Tek tek elle açamıyorsun. Bu sağ ol sana- abi. Bak senin için yağmurda ıslanıyorum. Herkese yapmam bunu ha. Sağ ol abi. Hadi Dur. bakalım. Şöyle. Böyle bir kampanya. Bu karşısı polis karakolu mu? Yoshimoto Yo falan mı? Yoshimoto şey ya. Şaklabanlık yapan şeylerle, TV'lerde. Milleti güldüren şeyler var ya. Binası. Binası aynı. Tiyatro gibi bir yer mi acaba? Diyebiliriz sanırım evet. Niye böyle güvenlikli bir yer peki? Çünkü bayağı büyük bir şirket. Bayağı ünlü bir şirket. Çok gülen Japon kızı insanı gençleştirir derler. Öyle bir Japon atasözü duymuştum. Doğru mu? Ne diyorlar Yui? Konusuz gülüyorlar. Abi ben anlamıyorum gençleri ya. Ha, ne diyorlar? Ne diyorlar? Merak ettim. Japon kızı nasıl bu kadar Abi gülebilir? yani çok yankı diyor gülüyor mesela. Yankı dedi güldü. Demek ki böyle çok da gülmek için sebep aramamak lazım Yui. Abi sen de her boktan bir şey çıkarmaya gerek de yok abi ya. Oğlum benim içimde gizli bir Yılmaz Erdoğan var sen bilmiyorsun. Boş ver abi. Uyanmak. Bunlar da şey Aslında yani. gerçekten uyanmak mıdır? Böyle konuşuyorum. Eşim beni anlamıyor ama Türkçe konuştuğum için. Oğlum biraz daha fazla gülseydi kızlar gitmezdi. Az güldün. Yanımıza sakallı adamlar geldi. Bu kadar güzel gülen Japon kızı nerede bulacaksın? Belli bir yerden sonra vücudunda bile kıl tüy istemiyorsun. Sakallı adam canımızdır. Çok yani Şimdi böyle bizi yanlış anlayacaklar. sıkıyorsun gibi geldi bana ama. Baksana yatmaya başlamış bunlar yiyor yerlere. Abo. Kusuyor da. Kız kusmuş. Bir de Buna çok erken koyayım bir ya. vakit. Herhalde saat 8 falan olması lazım şu anda. Öyle. Ne değişik yer abi. Nereye getirdin bizi abi ya? Dur buradan geçmeyek ya. Şemsiye geçmez. Geçmez mi? Geçmez geçemez. Bir Japon olunca bunları bile hesaplıyor. 5. 6. 7. aylarda böyle bir yağmur sezonu var değil mi burada? Doğru doğru. Mesela yaz gün aylarında yağmur işte. her gün değil de böyle ayın mesela 10 günü, 10 gün en az 10 günü yağmurludur. 6. 7. ayda özellikle. Aga niye bu kadar çok insan var ya? Cidden. Türk bayrağı var. Geçelim şuradan. Ne? Ha oraya gidiyorsun. sıra. Japon kızlarının saç stilleri de hepsi birbirine benziyor ya. Yani evet. Japonya'da da böyle bir çılgınlık var. Bakın şöyle bir ablamı bir girelim. Gel Yuhe neredesin? Ne istiyorsun? Ne alayım sana?
Ay yogi alayım mı? Bana şunu al abi. Yok, ağırlık merkezini bulmam lazım da çok kötü konumu ya. Yok, geleceğine inanmıyorum ama denedim. Nasıl da tutuyor? Hadi. Oha lan bir dakika. Hadi. Aa. Ah be abi. Aa bir dakika. Bunların adı neydi? Aynısı. Kızlar. Japonya'yı yağmurlu havada gezmek her zaman güzeldir. Bunların hepsi trene gidiyor ha. Yue. Ciddi. Hepsi trene gidiyor bunların. Tren yolu bu. Biz de Sıpış olacağız ya. baksana hizmetçi kıyafetleri falan bak. satıyorlar. Kim giyiyor bunları? Kızlar. Sakuralar falan giyiyor bunları. Yue. Vay be. 2 tane alırsan $50 falan geliyor. İlginç bir mekan. Yuhey, araba çarpacak. Koş 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 koş. Videoyu kapatalım, bitirelim. Her haliyle bence güzel bir videoydu. Enteresan bir videoydu. Bu kanalda olabilecek ilginç videolardan biriydi. Yuhey'e normal gelebilir ama bence öyleydi. Yuhey, geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkürler. Beni kırmadın, geldin, videoya dahil oldun. Teşekkür ediyorum. Bir video, birkaç video, bir sürü video, bir şeyler yapmak ümidiyle Ümidiyle abi. Olursa izleyiciler isterse artık bakalım. izleyiciler videonun altına yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tokyo'ya geldi, bisikletle uçtu, Takashi'lerle kaçtı, elinde kamerasıyla Japonya'yı tanıttı. Canımın içi o, canımın içi o, canımın içi o. Sakura şarkısı koy. Annem içi oldu.